Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer gözleme tarifi vermek istiyorum. Adım adım yaparsanız o kadar kolay bir tarif ki hem tadını çok seveceksiniz hem de yapımına şaşıracaksınız. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık su alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave edip ardından bir pakette instant kuru maya ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bu arada yaş maya ya da kuru maya da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullandım o yüzden rengi böyle güzel. 1 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde de yoğurt ekledikten sonra bir adet orta boy yumurtayı ekliyoruz. Tüm malzemeleri güzelce çırptıktan sonra sırada unumuz var. 200 mililitrelik su bardağıyla tepeli olmayacak şekilde 4,5 su bardağı ilave ediyoruz. İlk 3 bardağı normal bir şekilde ekledim. Çırpıcımla karıştırdım. Bu arada birinci bardaktan sonra bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ilave ediyoruz. Üçüncü bardağı da ekledikten sonra artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Ardından yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Hamurum artık çırpıcıyla karıştırılmayacak duruma geldiğinde bileğime kuvvet yoğurmaya başlıyorum. Şöyle en az 5 dakika olacak şekilde yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurumuzun üzerini streçle kapatalım ve 2 katına çıkana kadar sıcak bir yerde bekletelim. Hamurumuz mayalanırken yapacak çok işimiz var. Evet, 2 adet soğanımız, yarım demet maydanozumuz ve bir adet kapya biberimiz var. Kapya biber kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada tavamıza 250-300 gram kadar kıyma alıyoruz. Üzerine biraz topaklanmasın diye su ekliyoruz. Kıymamız pişerken maydanozumuzu kıydım, kapya biberimi doğradım ve kıyıcıda soğanlarımı hazır hale getirdim. Diğer taraftan baharatlarımız var. Yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığına yakında tuz kullanacağım. Evet, tekrar artık ocağımıza dönebiliriz. Kıymamız güzelce kahverengi oldu. Sırada yağımız var. 5 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyoruz. Hiç beklemeden soğanlarımızı ekleyeceğiz. Soğanlarımız iyice kavrulacaklar, iyice ölecekler. Yaklaşık bir 7-8 dakika soğanlarımızı kavurdum. Soğanlarımız da iyice sarardıktan sonra artık kapya biberlerimizi ekleyebiliriz. Biberlerimizle birlikte 2-3 dakika daha çevirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Baharatlarını ve maydanozunu da ekledikten sonra soğuması için bir kenara alıyorum. İç harcımız bir kenarda soğumayı beklerken, hamurumuz da mayalanmaya devam ederken ocağımıza 125 gram tereyağı alıyoruz. Sos kabımızın içinde rengini karartmadan erittikten sonra bunun da soğuması için kenara bırakıyoruz. Mayalamayı fırında yaptığın zaman yani böyle 50 dereceye kadar ayarlayıp sonra kapatıp fırının o sıcaklığı içinde 30 dakika kadar mayalandığı zaman daha muhteşem kabarıyor. Şu an hamurum fırında mayalandı. Tabii ki kenarda bir yerde 1 saatte bekleterek mayalayabilirsiniz. Her zamanki gibi öncelikle havasını alıyorum. Ardından
çalışma alanımı yani matımın üzerini biraz unluyorum ve bir iki tur olacak şekilde hamurumu toparlıyorum. Çok güzel bir hamur ve çok rahat bir şekilde açılacak. Evet, hemen elimle toparlayıp önce iki parçaya ardından dörder parçaya ayırıyorum. Toplamda 8 adet bezemiz olacak. Bezelerimizin üzeri kurumasın diye şöyle bir streçle ya da benim yaptığım gibi bu mutfak örtüsüyle kapatabilirsiniz. Evet, ilk yaptığım bezeden olmak üzere başlıyorum. Merdane ile ya da oklavayla rahatça hamur açmayı bilmiyor olsanız bile sağlı sollu hareketlerle çok rahat bu hamuru inceltebilirsiniz. Fazla değil, ara sıra çok az unluyorum ve hamurumu dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. Yuvarlak da açabilirsiniz, fark etmez. Artık kenarda soğumuş olan tereyağımdan öncelikle her tarafına, daha sonra katladığım her bölüme bolca tereyağı sürüyorum. Katların belirgin olmasını istiyorsanız bu tereyağını sürmeyi ihmal etmeyin. Yoksa hepsi bir bütün olur ve poğaçaya benzer. Evet, artık son adımdayız. Diğer bölümünde yine üzerine sürdükten sonra kapatıyorum ve en üstüne de tereyağı sürüyorum. İlk yaptığım bezeden başlayarak tüm hamurlarımı bu şekil şekillendirdikten sonra bir tepsinin içine alıyorum. Ve bu sefer yine ilk yaptığım bezeden başlayarak işlemlemeye devam edeceğim. Tereyağı sürülmüş halini görüyorsunuz. Kabarmış olanlar ilk yaptıklarım, gitgide küçülüyorlar. Mayalı bir hamur olduğu için bekledikçe kabarmaya devam edecekler. Evet, tereyağı sürdüğüm ilk artık hamurumu aldım ve parmaklarımla, bu sefer isterseniz tabii ki merdane ya da oklava kullanabilirsiniz ama o kadar yumuşak, güzel ve eğlenceli ki bu hamurla bir şeyler yapmak. İstediğiniz boyutlarda ki olabildiğince yapabileceğiniz kadar ince açıyoruz. Bir kenarda soğumuş olan iç harcımızdan bolca içine yerleştirdikten sonra tıpkı gözleme yapar gibi kapatıyoruz. Kapatırken kenarlarını iyi bir şekilde kapatın. Çünkü mayalı olduğu için pişme sırasında açılabilir. Şekillendirme işlemine devam ediyorum. Az önce de dediğim gibi çok güzel bir hamur. Bu yüzden inanın bu hamurla uğraşmak eziyet değil, eğlence olacaktır. Bu arada bu tarifi ben tavada pişirmeyi düşünüyorum. Bu yüzden ne kadar inceltirseniz o kadar tavada rahat pişirebilirsiniz. Ama fırınlayacaksanız bu kadar inceltmenize gerek yok.
Evet, iç harcımdan da istediğim miktarda koyuyorum, kapatıyorum ve kenarlarını sıkıca kapatmayı ihmal etmiyorum. Patatesli de yapabilirsiniz, peynirli de, keza ıspanaklı da her türlü lezzetli olacaktır. Evet, fırına sürmeden önce ya da tavanızda eğer pişirecekseniz, çünkü bu hamur durdukça kabarmaya devam ediyor. Evet, elimizle bakın inceltiyoruz. Ne kadar ince olursa o kadar çabuk pişer. Evet, evimdeki en büyük tavayı ocağa yerleştiriyorum. Altı 10 dakikadır açık. Ortanın biraz daha altında bir ısıda ve yerleştiriyorum ikişerli olarak ve kapağını hemen kapatıyorum. Yaklaşık 7 dakika sonra kontrol edeceğim. Eğer altları piştiyse ve hemen ters çevireceğim. Bakın kabardılar hemen. Kontrol edip ters çeviriyorum. Kapağı kapalı bir şekilde piştiği için içi hamur kalır gibi bir endişe yaşamayın. Kapağı kapalı olacak şekilde diğer yüzünü biraz daha kısa, şöyle sanırım bir 5 dakika kadar pişirdim. Ve tabii ki kapağını kapatmayı unutmuyoruz. Ben yarısını tavada pişirdim. Diğer yarısını ani bir işim geliştiği için hemen çabucak fırınladım. Fırında nasıl pişirdiniz derseniz 200 derecede 30 dakika kadar pişirdim. Yani bir taraftan tavada, bir taraftan da fırında pişti. Hem de sizin için fikir olmuş olur. Evet, bunlar tavada pişenler. Birazdan fırında pişenleri de yerleştireceğim. Bunlar da fırında pişenler. 4 fırında, 4 tavada olacak şekilde eşit bir şekilde orantılandı farkında olmadan. Yanına sadece bir ayranla, afiyetle her öğünde, iftarda, sahurda ya da kahvaltıda bile olabilir, her zaman yiyebileceğiniz bir tarif. Bugün çok gürültülü bir ortamdan seslendirme yapıyorum. Kusurumuz olduysa affola diyorum ve gözlemelerimle sizi baş başa bırakıyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.